Selamlar dostlarım, ben Kriptolord. Son zamanlarda paylaştığım borsa videolarına gelen yorumların %90'ı Futures işlemlerle alakalıydı. Devamlı olarak Futures işlemlerle alakalı video çekmemi istediniz. Kaldıraçı nasıl ayarlayabilirim? Likidasyon nasıl olmayabilirim? TP/SL noktaları ne olabilir gibi çok fazla soru yönelttiniz. Ve ben bugün sizlere Toros Finance projesiyle herhangi bir kaldıraçla uğraşmanıza gerek kalmadan ve en önemlisi likidasyon olmadan nasıl kaldıraçlı tokenlar satın alabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız şimdi incelememize başlayalım. Sevgili dostlar, Toros Finance projesinde söylediğim gibi kaldıraç işlem açmanıza gerek kalmadan hali hazırda zaten kaldıraçlı olan token'ı satın alıyorsunuz. Örnek veriyorum, Bitcoin'e 3x kaldıraç açacaktınız. Onun yerine buradan Bitcoin'in 3x token'ını alıyorsunuz ve likidasyon olmuyorsunuz. Peki neden likidasyon olmuyorsunuz diye sorarsanız, sizin yerinize pozisyon küçüldükçe kaldıracı düşürüyor arkadaşlar otomatik olarak ve pozisyon büyüdükçe de stabil bir biçimde, parabolik bir biçimde kazanç sağlamanıza yarıyor. Burada likidasyon yok. Orta vadede hafif riskli olabilecek bir işlem yapıyorsunuz arkadaşlar, ama tabi riski olmayan ticaret korumalı kaldıraçlı token sistemi de mevcut. Burada ise zararı belli bir noktada sabitleyerek yine likitasyonu önlüyor ve minimum zararla işlemi kapatmanıza yarıyor arkadaşlar. Burada web siteleri üzerinde 2 adet gördüğünüz üzere bahsettiğim tokenlar mevcut. Karınızı parabolik hale getirin kısmı sizlere bahsettiğim gibi. En iyi alternatiflere erişim sağlayın, belgeleri okuyun kısmı var. Burada dokümanları okuyabiliriz. Toros karmaşık kripto para ticaretini zahmetsiz ve otomatik bir servet oluşturma sürecine dönüştürüyor. Portföyünüzü yönetmek için gereken çabayı en aza indirirken getirilerinizi ise en üste çıkartıyor arkadaşlar. Akıllı para otonom olarak hareket ediyor, yani otomatik bir biçimde, zahmetsiz bir biçimde işlem yapıyor arkadaşlar. Burada bakın, kaldıraç tokenlara genel bakış var. Toros kaldıraç tokenları mevduat sahiplerine kaldıraç yönetim zahmeti olmadan daha fazla kripto varlık erişimine imkan sunuyor dostlarım. Otomatik kaldıraç yönetimi, manuel ayarlama yok. Verimlilik için tasarlandı. Hedef kaldıraç oranı var. Güvenli bir kaldıraç aralığını koruyor ve aşırı risk maruziyetini önlüyor. Zorunlu tasfiyeler ortadan, yani likidasyon yok. Hiçbir şekilde sıfırla çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Yönsel yükseliş gücü var. Gördüğünüz üzere kısa ve orta vadeli yükseliş veya düşüş için idealdir arkadaşlar. Ve bununla beraber tasfiye koruması olan korumalı kaldıraç tokenları da hemen şöyle anlatayım sizler için. Düşüş korumalı akıllı otomatik kaldıraç. Potansiyel yükseliş potansiyelini yakalarken ek düşüş koruması ekliyor ve geldiği limit price'ta bu işlemi daha da güvenli hale getiriyor dostlarım. Teknik detaylar yine aynı şeyler geçerli. Daha akıllı bir risk yönetimi. Kayma bir pozisyondan çıkarken neler beklemelisiniz? Kayma genellikle %1'den azdır. Ancak değişken koşullarda %2, %3'lük bir oranın dikkate alınmasını öneririz demişler dostlarım. Burada protokol analitiği var. Polygon Optimizm Arbitrum üzerinden bakabilirsiniz. Burada uyuşmazlık kısmında Discord'larına katılabilirsiniz arkadaşlar. X ve blokları da burada mevcut. Şimdi web site üzerinden devam ettiğimizde burada sıkça sorulan sorular kısmı var. Perp ticaretiyle kaldıraç tokenların farkı ne derseniz, aynı size en başta bahsettiğim gibi sabit kaldıraç oranını koruyor. Asla likidite olmuyor. Kazançlar tek bir yönde hareket ettikçe birleşiyor. Fiyat aleyhinize hareket ederse kaldıraç oranını arttırıyor ve çok ileri giderse likidite oluyor perplerde arkadaşlar. İşlem lehinize hareket ettikçe kaldıraç oranı azalır ve kazancınız arttıkça getiri azalır. En yeni sözleşmelerin denetlerini teyit edebilir misiniz kısmında DH üzerinden denetleyebiliyorsunuz. Zaten onların bir ürünü. Bir ürüne para yatırırken veya çekerken sorun yaşıyorum, ne yapmalıyım? Toros Finance Discord sunucusunda support ticket açabilirsiniz. Toros benim yatırdığım miktarı karşılayabilir mi kısmında gördüğünüz üzere mevduat likiditesi olarak kasadaki mevduat arttıkça, kredi için daha fazla sermaye çekildikçe bu mevduat likiditesi de artma eğilimindedir. Ethereum Bull 3x neden hala 2.7x kaldıraç oranına sahip? Bakın, burada zaten önemli olan anlattığı şey burada geçerli. Yeniden dengelemeyi minimum oranda tutmak için 3x yerine 2.7x veriyorlar ve sizin için daha güvenli bir tercih oluyor. Yani aslında sistem tamamen bu şekilde işliyor. Toros platform kaldıraç token satın alma ücretlerinden herhangi biri
USDC ödün alma durumunda ödenen faiz içeriyor mu? Borçlanma maliyeti olarak aldığı ücretlerin yanında gösteriyor arkadaşlar. Temel kaynakları buradan görüntüleyebilirsiniz. Denetimleri bakın buradan yapabilirsiniz. Tüm denetimler burada mevcut ve sizlerle beraber şimdi hazırsanız kaldıraçlara bakalım. Dostlarım, bu arada buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve birçok şey mevcut burada. Token, chain mevcut. Gördüğünüz üzere Arbitrum mevcut, Polygon mevcut. Bunları bağlayabiliyorsunuz. Şimdi kaldıraç kısmına geldiğimizde bakın. Bitcoin'in ayı 1x'i var, boğa 2x'i var ve boğa 4x'e kadar var arkadaşlar. Yani burada bakın gördüğünüz üzere çok fazla protokol üzerinde, chain üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Arbitrum, Ethereum gibi. Mesela 3x Bitcoin almak istediniz. Yani bakın zaten burada BTC Bull 3x, yani Bitcoin'e long pozisyon açıyorsunuz ve 3x. %10 değerlenirse %30 kazandınız demek. %10 düşerse %30 kaybettiniz demek. Ama normal bir borsada %30'u kaybettiğinizde neredeyse likidite oluyorsunuz. Ama burada likidite olma imkanınız yok. Burada ağı değiştirebilirsiniz. Ethereum ağına geçebilirsiniz. Bakın burada geliyorsunuz, pozisyon açmak istiyorsunuz mesela. Normal Bitcoin'inizi satın alabilirsiniz. USDC ile satın alabilirsiniz. Mesela buraya 100 USD'lik bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Gördüğünüz üzere Bitcoin Bull şu anda hesaplanıyor ve siz 40 tane Bitcoin Bull 3x token'ı almış oluyorsunuz ve bunu buradan alabilirsiniz. Aynı şekilde çok kolay bir şekilde satın işlemi de yapabilirsiniz. Yani burada mesela Bitcoin fiyatı sallıyorum şu an 120 bin dolar ise siz 3x fiyatından satın alıyorsunuz. 3x artınca yani kaldıraç olarak 3x açmış oluyorsunuz aslında ve likidasyon olmuyorsunuz. Burada bakın zaten long pozisyonda büyüme potansiyeli var. Kaldıraç kaynağı, ücret şeffaflığı burada hepsi yazmakta. Denge olarak bu ayarlanmış, değer bu şekilde belirlenmiş. Ücret şeffaflığı yine bu şekilde, para çekme işlemleri otomatik olarak gerçekleşebiliyor. Burada sizlerle beraber şuna da bakabiliriz. Burada tüm grafikleri bizler için söylemişler arkadaşlar. Yani Bitcoin böyle arttıkça siz bunu kazanmış oluyorsunuz. Bitcoin fiyatı %5 artarsa 3x'in fiyatı %15 artıyor. Bildiğimiz kaldıraç işlemi. Şimdi bakın bu şekilde bir de ayıya bakalım. Ayıda ise short işlemi açmış oluyorsunuz. Ve burada Bitcoin 1x dediğinizde yine aynı şekilde bakın %5 düşerse fiyatı %5 artıyor. Yani burada aslında tam tersi bir işlem çalışıyor ve bu size kazanç olarak dönmüş oluyor. Korunan kaldıraçta ise şu anda long işlemleri korunuyor arkadaşlar. Long işlemleri korunuyor. Mesela 3x'lik bir korumalı alıyorsunuz. Burada zaten P olarak göstermiş bize, protect olarak arkadaşlar. Bakın burada koruma işlemi zaten mevcut. Satın aldığınızda bir koruma imkanı var. Bakın şu şekilde eşik değerde şu an korunuyor arkadaşlar. Protection olarak point değerini göstermiş. Burada korunuyor ve fiyat oraya düştüğünde sizin için bu işlemi güncelliyor. Burada otomatik olarak nasıl güncelleneceğini tüm şeffaf bir biçimde zaten bizlere göstermişler. Dostlarım, likidite check kısmında burada yine mevcut. Yine satın almak istediğiniz miktarı buraya giriyorsunuz. Satmak istediğiniz miktarı buraya girerek çok hızlı bir biçimde kaldıraç işlemi açabiliyorsunuz ve bir liderlik tablosu bizler için mevcut. Burada bronz rütbeniz var. Başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın hacim olarak mesela 9 tane kazanan işlem yapmış. Kar ve zararda şu an 115 bin dolarlık bir kar etmiş. Burada gördüğünüz üzere burada kar dolar, bunların tüm cüzdanları buradan şeffaf bir biçimde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada zirveye ulaşıyorsunuz, puan kasıyorsunuz. Haftalık ve ömürlük bir liderlik tablosu bizleri karşılıyor. İstatistikler kısmına geldiğimizde burada şeffaf bir biçimde 24 bin dolarlık bir yatırım olduğunu görüntülüyoruz. Hacim olarak 2,5 milyon Amerika doları şu anda gerçekleşmiş. Burada bakın kaldıraç token'a göre istatistikler, kazandırdığı miktar burada belli. 3x'i 1929 tane mevduat sahibi kullanmakta ve toplam hesaplanan değeri 6,40 milyon dolar arkadaşlar. Burada en yüksek kullanılan Ethereum için açılmış gözüküyor. Short işlem açan da var tabii ki. Yani birçok token için burada açabiliyorsunuz. Burada küresel kısmında görüntüledik kaldıracı buradan görüntülüyorsunuz ve burada teslim olma kısmında ise verim istatiklerini görüntüleyebiliyorsunuz. Yıllık ne kadarlık bir getiri yaptığını ve ne kadarlık bir yükseliş yaptığını hepsini görüntüleyebiliyorsunuz sevgili dostlarım. Toros Finance'ın bir de sosyal medyalarına bakarsak burada X hesapları mevcut. X hesaplarında tüm güncellemeleri takip edebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde ne kadar kazandırmış, pozisyonlar, yeni yapılan güncellemeler, partnershiplerin hepsini görüntüleyebilirsiniz. Discord'larına katılıp community'lerine katılabilirsiniz ve bu şekilde siz de oradan hem support hem de community ile iletişim kurabilirsiniz. Blogları mevcut arkadaşlar. Bloglarında da günlük olarak haberlerini ve paylaşılan içerikleri okuyabilirsiniz. Ben buraya göz attım. Gerçekten
detaylı bir blog hazırlamışlar. Yapay zeka destek mevcut. Sürüm notları hepsini görüntüleyebilirsiniz. Dostlarım, dediğim gibi Toros Finance, eğer kaldıraç işlemleri bilmiyorsanız ya da kaldıraç pozisyonu açmak istemiyorsanız ve en önemlisi likitasyon olmak istemiyorsanız, açıklamaya bıraktığım link üzerinden Toros Finance'ı deneyebilirsiniz. Bu videoda hiçbir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Yorumlarda sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Ben Kripto Lord.